Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin evrimi ve kökeni ile ilgili daha önce birçok teoriden söz etmiştik. Bu teorileri belli bölümlere ayırmış ve bunların kısaca eleştirilerini yapmıştım. Fakat sorun sadece de insan dilinin kökeni ve evrimi ile ilgili teori olduğundan ibaret değil. Aynı zamanda yöntem bilimsel açıdan konuya yaklaşımlarda sergilenen e, düşünsel savrukluk ve ilkesizlikler ya da bilgi bilimsel yani epistemolojik açıdan konuyu farklı noktalardan ele almanın neden olduğu bazı sorunlar da var. Şimdi bu videoda kısaca bu konulara değineceğim ve benim bu insan dilinin kökeni ve evrimini araştırma çalışması sırasında yürütmeye çalıştığım yöntem bilimsel ve bilgi bilimsel bazı ilkelerden söz edeceğim. Değişik konuların araştırılmasında sergilenen farklı tutumlar karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi epistemolojik açıdan nihai biçimine Hegel'de ulaştığını söyleyebileceğimiz, fakat esas olarak başlatıcısının Sokrates ve daha doğrusu onun devamı olarak Platon'un başlattığı bir düşünce akımı var. Bu düşünce akımı esas olarak bilginin, insanın doğayı, çevresini, kendini tanımasının esas olarak salt düşünce yoluyla kavranması gereken bir süreç olduğunu, dolayısıyla da bilgi edinme bakımından bilimlerin, tecrübenin, gözlemlerin, deneyimin aslında o kadar önemli olmadığını, çünkü bunların sonuçta insanı yanılgıya götürebilecek güvenilmez kılavuzlar olduğunu öne süren anlayış var. Yani örneğin bunu ilk formüle eden birisi olarak Platon'un anlayışı kabaca şuydu: esas olarak insan ruhtan oluşur. İnsan ruhu sonsuz bir yaşam döngüsüne sahiptir. Dönem dönem bu dünyaya geliriz. Burada Hint felsefesinden etkilenerek ve dolayısıyla Platon ve hocası Sokrates bilginin esas olarak bir anımsama süreci olduğunu, ruhun yaşadığı esas dünya olarak idealar, yani gerçek özler, evrenseller dünyasında gerçeği kavradığını, bildiğini, bu dünyaya geldiğimiz zaman da bireylerde tecelli eden ruhun bu daha önce edinmiş olduğu bilgileri anımsamasıyla gerçekliğin özüne ulaşabileceğini söylüyordu. Yani bununla ilgili Platon'un ilginç bir diyaloğu vardır. Menon adlı diyalog. Bu diyalogda Platon'un hocası Sokrates bu anımsamaya dayalı bu bilgi teorisini bir köleye matematik problemler çözdürerek halleder. Yani dolayısıyla işte köle, ama tabii Sokratik diyaloğun o basit ve sonuçta gülünç yapısı gereği kölenin bir şey dediği yoktur. Yani Sokrates habire köleye şöyle mi, şöyledir, böyleyse böyle olur falan diyerek sonuçta köle de evet, ha evet doğru, öyledir, haklısın dedirterek bir takım problemleri köleye çözdürtür ve sonuçta işte gördüğünüz gibi hiç okuma yazma, eğitimde hiçbir ilgisi olmayan tamamen cahil bir köle bile bir matematik problemini başarıyla çözdü dedirtir. Yani kısacası Platoncu idealar öğretisi, anımsamaya dayalı bilgi teorisi budur. Şimdi bu teori zaman içerisinde değişik kılıklara, değişik filozoflarda farklı biçimlere girdikten sonra bunu mantıksal sonucuna ulaştıran kişi ise Alman idealizmin zirvesi olarak kabul edilen Hegel'dir. Yani Hegel
bir dizi kitabında T'nin fenomenolojisinden başlayarak işte mantık felsefesi bu konuyu açıklar. Şöyle, insanın en basit düşünsel ilkelerini, düşünsel algısal kavramlardan başlayarak adım adım bunların hepsini birbirinden çıkartarak tarihsel ya da toplumsal ve doğadaki bir takım örneklerden vererek mutlak tin dediği mutlak bilginin yani Tanrı'nın kendini dünyada açımladığını, dolayısıyla dünyanın açımlanmasıyla birlikte bu kavramlara ulaşıldığı zaman insanlığın ve dünyanın nereden gelip nereye gittiğinin kavranabileceğini ve her şeyin salt düşünce yoluyla bu biçimde ortaya konulabileceğini söylemiştir. Şimdi bu Hegelci anlayış, yani mutlak bilgiye ulaşmanın, salt düşünce yoluyla mutlak bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu söyleyen bu anlayışın karşısında en somut örneğini İngiliz empirizmi, yani İngiliz deneyciliğinde gördüğümüz gözlem ve deneyime dayanan, deneyciliği kendisine merkez alan ve her şeyin bunlarla mümkün olabileceğini, yani tümevarımsal bir süreçten geçerek bilgiye ulaşılabileceğini söyleyen anlayış vardı. Şimdi bu iki anlayışın dışında kuşkusuz felsefe tarihinde kuşkuculuk dediğimiz ta antik Yunan'da Pironcular dediğimiz şüphecilerin daha sonraki birçok okulda devam eden bir anlayışı da vardı. Bunlar da mutlak bilgiye karşı çıkarak her şeyi insana ve farklı insanların değerlendirmelerini ve algılaraya bağlayarak örneğin bunun en somut örneğini yapanlar sofistlerdi. Yani bilgiciler, biliciler denilen filozoflar. Bunlar da her şeyin ölçüsü insandır. Senin doğrun sana, benim doğrum bana, herkesin doğrusu kendine diyerek sınırsız bir göreceliği savunmuşlardı. Bunu mantıksal sonucuna götüren Piron ise aslında bilgi diye bir şeyin olamayacağını, mümkün olmadığını, ulaşılsa bile bunu başkalarına aktarmanın olanaksız olduğunu, hatta aktarılsa bile karşıdakinin bunu anlayamayacağını söylemişlerdi. Şimdi insan dilinin evrimi ve kökenini ele alırken bu kabaca anlatmaya çalıştığım düşünce akımlarının izlerine, sonuçlarına birçok noktada maruz kaldık. Yani bunlardan birincisi şuydu, bildiğiniz gibi insanın benzersizliğine yapılan vurgu. İnsanın benzersizliği ne demekti? Yani diğer bütün canlılarda, bütün canlıların farkını olarak insanda ruh dediğimiz bir ne olduğu bilinmeyen ama insana insan özelliklerini sağlayan bütün beceri ve yeteneklerin kendisinde barındıran bir özellik bu ruh. Ve dolayısıyla ruhu sayesinde insan diğer canlılardan farklıdır. Diğer canlılardan farklı olduğu için de örneğin konuşma zaten bu ruhtan kaynaklanan bilişsel yeteneklerin bir doğal sonucu olarak gündeme geliyor. Yani insan bilinci, aklı olmasa insan konuşamaz. Dolayısıyla da dilin kökenini araştırırken esas olarak buraya dayanmamız gerekiyor. Şimdi bu anlayış ister istemez tarih öncesi dönemden başlayarak dilin kökenine ilişkin teorilerde kendine bir yer buldu. Ruha dayalı anlayış dinsel ve mitolojik anlayışla uyuştuğu için ilk dilin kökeniyle ilgili anlayışlar esas olarak efsanelere ve dinsel dogmalara, dinsel inançlara bağlıydı. Tabii bu konulara biz girmedik. Çünkü bunlarla ulaşılabilecek bir yer ya da tartışılabilecek bir konu yok. Bunlar sadece inancın öğesi olan konular. Daha sonra klasik felsefe döneminde insan dilinin kökeni esas olarak bu üst bilişsel faaliyetlerin bir sonucu olarak anlaşıldı. Konuyu fazla dağıtmadan daha önceki videolarda değindiğim bu değişik dil teorileri
İlk olarak Herder'le başlayıp Rousseau'yla, Condillac ve diğer bazı filozofların düşünceleriyle bu ruha dayalı açıklamada bir gedik açılmaya çalışıldığını ve buradan ilerlenmeye çalışıldığını ama bunun da mantıksal sonucuna ulaşamadığını, çünkü sonuçta ruhçuluğun klasik felsefe döneminde ağırlıkla her tarafı kapladığından söz etmiştik. Bildiğiniz gibi bu konuda esas dönüşümü sağlayan evrim teorisi oldu. Evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte diğer insani faaliyetlerin ve becerilerin kökenlerinin araştırılması gibi dilin kökeninde araştırılmasının olanağı ortaya çıktı. Fakat aradan geçen yaklaşık 150 yılı aşkın bir süre olmasına karşın insan dilinin kökeni konusunda atılmış olumlu adımların sayısı son derece sınırlı. Şimdi geçmişte genetik bilimi Darwin'in döneminde bilinmiyordu. Ona bağlı olarak moleküler biyoloji, genetik, ondan sonra nörofizyoloji, paleontoloji, primatoloji, bir sürü dilin kökeniyle ilgili bilimsel araştırma alanına ilişkin veriler yoktu. Fakat bunlar son 100 yıl içerisinde olağanüstü derecede birikti. Fakat bu olağanüstü derecede birikmeye ve sağlanan ilerlemelere karşın dilin kökeni konusunda bilim ve felsefe dünyasını ikna eden ve ortaya konulabilecek bütünlüklü bir teorinin olmamasının belli nedenleri var. Bu nedenlerin neler olduğunu kısaca anlatmaya çalışıyorum. Belli araştırma konularının nasıl araştırılması gerektiği konusunda kuantum fiziğinin kurucularından ve öncülerinden diyebileceğimiz Erwin Schrödinger'in benim çok hoşuma giden bir değerlendirmesi var. Schrödinger yani mealen şöyle diyor. Diyor ki belli konularla ilgili olarak o konunun nasıl olduğuna ilişkin yeni bir şeyler görmeye çalışmak, farklı bir şeyler aramak gerekmiyor. Önemli olan herkesin gözünün önünde olan gördüğümüz şeyleri farklı bir bakış açısıyla ele almak gerekir. Evet, gerçekten şimdi dilin kökeni ve evrimiyle ilgili videolarda sık sık bu konunun somut örneklerini yaşadık. Yani insan dilinin kökenini bilinmedik, geçmişin belli karanlık dönemlerinde gelişmiş olağanüstü bazı mucizelere ya da bugün için bile hala açıklanamayacak bilinmeyen bir belli modüller, makromutasyonlar ya da işte tarifi mümkün olmayan bir takım bilişsel yeteneklerin insanda birdenbire ortaya çıkmasına falan bağlamamıza gerek yok. Tam tersine insan dilinin kökeni ve evrimini açıklayabilmemiz için gözümüzün önünde olup bitenlere farklı bir bakış açısıyla bakmamız ve bunlardan belli sonuçlar çıkarabilmeyi başarmamız gerekiyor. Şimdi insan dilinin kökenini ve evrimini açıklamaya yönelik teorilerin bugüne kadar yapılamamasının en önemli nedenlerinden birisi Schrödinger'in vurguladığı noktaya yeterince dikkat edilmemiş olması. Bu konuda ikinci bir önemli konu, genellikle bilimsel problemlerin ya da araştırılacak olguların yanıtlarının aslında hep böyle karmaşık, bilinmeyen, çok incelikli, zor problemler olduğu düşünülür. Oysa ki genellikle tam tersine büyük bilim insanlarının yaptıkları buluşların çoğu hiç de böyle bilinmedik, karmaşık şeyler değildir. Karmaşık olguların açıklanmasına dayanmaz. Tam tersine en bilim tarihine
ismini altın harflerle kazımış büyük bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara baktığımızda onların yola çıktıkları bir takım gözlemleri son derece basit, son derece kolay, herkesin bildiği ve gözünün önündeki bir takım gerçekler oldu. Ama buna rağmen bunlardan o sonuçları çıkarabilecek farklı bakış açısını geliştirmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Basit bir örnek verelim. Yani örneğin diyelim Einstein'ın teorilerini anlamak, anlatmak yüksek matematik bilmeyen, fiziğin bir takım karmaşık konularına vakıf olmayan insanlar açısından mümkün değil. Kuşkusuz bunu ben de yapamam. Fakat Einstein'ın teorileri somutlaştırıldığında çok basit bazı gözlemlere dayanıyor. Bunlardan birincisi şu: Einstein örneğin kendi yaşadığı dönemde yapılmış bazı deneylerden şu sonuç ortaya çıkıyor. Işık kaynağının hızına, yönüne bağlı olmadan ışık her yerde aynı sabit hızla gidiyor. 300 bin kilometre, saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Şimdi birçok bilim insanı bunun olanaksız bir şey olduğunu ya da mantıksız bir şey olduğunu, bunun hiçbir anlamının olmadığını, burada bir çapanoğlu, bir problem, bir sorun olduğunu düşünüyor. Oysa ki Einstein bunu bir veri olarak kabul ediyor. Bu veriden hareketle kendi teorisini geliştiriyor. Ve bu teorisini geliştirdiğinde sonuçta maddenin aslında enerjinin de madde olduğunu, yani bildiğimiz basit bir pamuğun, bir ağaç parçasının ya da herhangi bir şeyin çok yoğunlaşmış bir enerji olduğunu anlatıyor. Ki Einstein'ın bu teorisi atom bombası bulunana kadar birçok insan açısından yani kabulü olanaksız bir teori gibi gözüküyordu. Fakat atom bombasının yani maddenin en küçük birimi atomların birbirine bağlayan bağların zincirleme bir reaksiyonla açığa çıkarılmasının ne kadar yıkıcı bir enerji ortaya çıkardığı atom bombasının patlatılmasıyla birlikte meydana çıkınca Einstein'ın ne kadar büyük bir bilim insanı olduğu ve öngörülerin ne derece doğru olduğu ortaya çıktı. Einstein tek örnek miydi? Hayır. Geçmişteki başka videolarımda da söz etmiştim. Bilim tarihi içerisinde böylesi çağdaşları tarafından akla ziyan olarak adlandırılıp dudak bükülerek, gülünerek geçilen bazı teorilerin aslında doğru oldukları daha sonra ortaya çıktı. Klasik ve bilinen bir örnek Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisidir. Yani Amerika kıtaları ile Afrika boynuzunun birbirine denkliğini gibi basit bir gözlemden hareket eden, tabii sadece buna dayanmıyor ama sonuçta bunun bir gerçekliğin dışa vurumu olduğunu öngören Wegener, dünyadaki kıtaların hareket halinde olduklarını ve birbirleriyle bütünleşip ayrılabildiklerini yapıyor. Daha sonraki yapılan çalışmalar evet Wegener'in doğru olduğunu, dünyanın geçmişine gidildikçe tek bir kıta, Pangea denilen bir kıtanın olduğunu, daha sonra bu kıtanın ikiye bölündüğünü, iki kıtaya olduğunu, daha sonra onların da tekrar bölünerek bugünkü kıtaların ortaya çıktığını yapıldı. Ama zamanında Wegener'e çağdaşlar hiçbir şekilde inanmamışlardı. Bilim insanlarının böyle sıra dışı buluşlarına yalnızca onlar kabul edilemez olduğu için karşı çıkmanın ötesinde aslında bir takım önyargılarla da karşı çıkılıyor. Bunun da çarpıcı ve somut bir örneği Barbara McClintock adlı biyoloğun yaptığı çalışmalardır. Bu bir kadın biyolog olduğu için örneğin 1960'lı yıllardan sonra yaptığı çalışmalarla, genetikteki çalışmalarla sıçrayan gen diye bir kavram buldu.
Yani genlerin diyelim mısır taneleri üzerinde mısır tanelerindeki renklerin böyle sapsarı değil de arada kırmızıların falan olduğu bazı türlerde var ve buradan hareketle sıçrayan genlerin olması gerektiğini ve buna yönelik bir takım çalışmaları yaptığında sırf kadın olduğu için yaptığı çalışmaları çoğu bilim insanları ciddiye almadılar. Ve dolayısıyla o çok büyük zorluklar yaşadı ve nice zaman sonra onun buluşunun önemi kabul edildi ve değeri bilindi. Yani demek istediğim, yani bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanlarının birbirlerinin çalışmalarına ve genel olarak çalışma alanlarına yönelik ön yargıları ve bazı ön kabullerinin ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini de bu örnekten görebiliyoruz. Evet, gerçekten öyle. Yani sayısız ödül ve başarıya imza atmış bilim insanları bile belli konularda kendi ön yargı ve kabullerinin dışında bir takım şeyleri kabul etmekte son derece isteksiz davranabiliyorlar ve bu da bilimsel çalışmaların ilerlemesine büyük sekte vurabiliyor. Bilim insanlarının gösterdikleri bu tutuculuk ve bağnazlık bilimsel araştırmaların önündeki tek engel değil. Bu bazen örneğin siyasi nedenlerle de gündeme gelebiliyor. Bunun çarpıcı bir örneğin 1940'lı 50'li yıllarda eski Sovyetler Birliği'nde genetik çalışmalara yönelik ideolojik baskıların somut örneği karşımızda duruyor. Örneğin bu dönemde Lysenko diye bir tarım teknisyeni var. Bu tarım teknisyeni yaptığı fertilizasyon denilen kışlık buğdayı geliştirmeye ilişkin bazı teknikleri geliştirdikten sonra kendi kafasına göre bir teori geliştiriyor ve diyor ki eğer diyor belli buğday türlerini biz gerekli koşulları sağlarsak kışlık buğday haline getirerek Sibirya'da bile bunları rahatlıkla üretebiliriz. Dolayısıyla bu kışlık buğdayın oluşabilmesi için önemli olan bizim gerekli koşulları sağlamamızdır. Yani işte bu sahnelerde şurada burada bunların çimlenmesini falan sağladıktan sonra Sibirya koşullarına dayanıklı buğday yetiştirebiliriz diyor. Tabii Lysenko'nun bu söyledikleri aslında genetik bilime, biyolojiye aykırı. O dönemin ünlü genetikçilerinden Vavilov ve onun gibi birçok bilim insanı buna karşı çıkıyorlar. Ama Lysenko kendi görüşlerine savunabilmek için Vavilov ve diğerlerini Burjuva Mendelizmine bağlı olmakla ve Burjuva Mendelizmini savunmakla suçluyor. Mendelizm de o dönem için şeylerin bir takım özlere dayandığını ve bu özlerin nesneleri gerçekliğini oluşturduğunu söylüyor. Yani bir anlamda işte Hegelcilik ya da Platonculuğu çağrıştıran bir suçlama oluyor bu. Ve bu suçlamaya dayanan o dönemki Sovyet yönetimi, başında Stalin'in olduğu, bu genetik bilimine bağlı olan ve genetik biliminin ilkelerini savunan Vavilov dahil birçok gerçek bilim insanını çalışmalardan uzaklaştırıyorlar. Hatta bir kısmını toplama kamplarına falan gönderiyorlar. Yani orada ölenler falan oluyor. Eğer internette Lysenko olayı diye yazarsanız konuyla ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Yani demek istediğim şu. Şimdi bilimsel araştırmalar ve belli konuların araştırılması yalnızca o konuya ilişkin çalışan kişilerin dünya görüşleriyle, bakış açılarıyla ilgili olarak sonuçlanabilecek bir durum değil. Burada işin içine toplumsal, siyasi
hatta bireysel çekememezlikler, düşmanlıklar, kıskançlıklar, bütün bunlar süreci etkileyebiliyor. Bu sorunlardan daha da önemlisi olan, konuşmamın başında Schrödinger'den yaptığım alıntıda da söylenilen gibi, esas olarak konuya ilişkin farklı bakış açılarını düşünme konusundaki yaratıcılıktan yoksunluk. Bu da çok önemli. Yani bazı bilim insanlarının yaptıkları çalışmalara baktığınızda bir takım bilimsel keşifler yalnızca yoğun araştırmalar, deneyler ve titiz gözlemlerin sonucu değildir. Bazı bilimsel buluşlar aslında bilim insanlarının yaptıkları öngörülerle ve sezgilerine bağlı olarak da gündeme geliyor. Bu konuda çarpıcı bir örneğin Plüton gezegeninin keşfidir. Daha gelişmiş teleskopların bulunmasıyla birlikte uzak gezegenler dediğimiz, yani Jüpiter'den sonraki gezegenlere yönelik araştırmalar sırasında Uranüs önceleri bir kuyruklu yıldız ya da bir yıldız zannediliyor. Çünkü çok uzakta olduğu için teleskoplar onu tam tespit edemiyorlar. Ama belli bir gözlemlerden sonra, yıllar süren gözlemlerden sonra aslında Uranüs'ün Güneş'in çevresinde belli bir yörüngede hareket ettiği ve dolayısıyla bir gezegen olduğu anlaşılıyor. Fakat Uranüs'ün yörüngesi diğer gezegenlerin yörüngesine göre düzenli değil. Belli bir sapmalar oluyor. Gökbilimciler bu konuda değişik araştırmalar, hesaplamalar yaptıktan sonra bazı gökbilimciler şu sonuca varıyorlar. Diyorlar ki aslında Uranüs'ün yörüngesindeki bu sapmalar, düzensizlikler aslında onun da ilerisinde başka bir gezegenden kaynaklanıyor olabilir. Bu sefer dikkatler bu varsayım üzerine yoğunlaşıyor ve bu konuda çalışma yapılıyor ve ilerleyen süreçte Plüton'un keşfi ortaya çıkıyor. Yani Plüton'un bugün gezegen olup olmadığı konusunda tartışmalar olsa da en azından Plüton'un Uranüs'ün yörüngesindeki sapmaların nedeni olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki bizim bilimsel araştırmaları sürdürebilmek için yalnızca gözleme, ölçmeye, deneye ve titiz hesaplamalara dayanmamız gerekmiyor. Aynı zamanda bunlardan sağlıklı sonuçlar çıkarabilmek için doğru bir bakış açısına da sahip olmamız gerekir. O zaman da ortaya şu çıkıyor. Demek ki konumuz açısından olayı toparlamaya çalışırsak, bugün insan dilinin kökenini ve evrimini yalnızca bilimsel bulgu, araştırma, gözlem ve hesaplamaların sonuçlarına dayandıramayız. Bunlardan hareketle konuyu toparlamaya çalışmak yeterli olmayabilir. Peki burada devreye ne giriyor? Burada devreye felsefi bakış açısı girmek zorunda. Felsefi bakış açısı bizim bir takım savrulmalara düşmemizi, gerçek olamayacak bir takım düşüncelerin ve bir takım yolların peşinden gitmemizi engellemek durumunda. Dolayısıyla yani bugün felsefenin bazı temel meselelerine yönelik çözümler kuşkusuz mümkün olmamakla birlikte, yani felsefenin ne kurtulabildiği ne de çözüme ulaştırabildiği böylesi sorunlar vardır. İşte ahlakla ilgili, varlığın kökeniyle ilgili, dünyanın kökeniyle ilgili bir takım meseleler. Ama esas olarak felsefi bakış açısının bilimsel araştırmalarda bize yol gösterilmesi ve bu konuda önümüzü açması için sağlam bir felsefi bakış açımız olması gerekiyor. Yani siz bugün insan dilinin evrimini ve kökenini, ne olduğu bilinmeyen bir ruha ve bu ruhun bağlı olarak ruh beden ikiciliği dediğimiz belli bir dualizm anlayışına dayanarak konuları ele alıyorsanız
Siz isterse evrim teorisinin en başarılı araştırmacılarından ya da en başarılı Kur'an teorisyenlerinden biri olun, sonuca ulaşmanız mümkün değil. Nitekim daha önce evrim teorisine birebir bağlı olmakla birlikte dini ya da toplumsal nedenlerle belli önyargıları savunan bilim insanlarının ne tür çıkmaz sokaklara girdiklerini ve konuyu toparlamakta neden zorlandıklarının örneklerini anlatmaya çalışmıştım. Bilimsel bir bakış açısına sahip olmadan dilin kökenini araştıramayız. Fakat sağlam bir felsefi bakış açımız olmadığında bilimsel sonuçlardan çıkarılması gereken mantıklı sonuçlara da ulaşamayız. Yani örneğin bunun birçok örneğini adım başı karşımıza çıkıyor. Yani günlük konuşmalarda ya da tartışmalarda karşınıza çıkan bir takım beylik yargıları düşünün. Hemen aklıma gelenlerden birisi. Örneğin her yerde sık sık karşınıza çıkıyordur, mutlaka duymuşsunuzdur. İşte tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar paradoksu, ikilemi, kısır döngüsü. Böyle konularda insanlar buna benzeter bir takım olaylardan söz ediyorlar. Oysa ki bu birazcık felsefe bilen, felsefi düşünmeye az çok yatkın birisi böylesi ikilemlerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kolaylıkla kavrayabilir. Yani elbette ki tavuk sonraki iştir. Yani önce yumurtadır. Neden yumurtadır? Bu videolar dizisinde anlatmaya çalıştım. 4 milyar yıl önce ilk canlı ortaya çıktığında bu canlı yumurtaydı. Yani ilk üreme dediğimiz en basit üreme, biliyorsunuz amiplerde de gördüğümüz gibi hücrenin ikiye bölünmesi, o ikiye bölünen dörde bölünen 8'e böyle devam ediyor. Şimdi bu aynı durum 4 milyar yıl önceye gitmeyelim. Yani bir kadının yumurta hücresi, yani üreme hücresi de 23 kromozom var. Onu dölleyen erkeğin üreme hücresinde, yani spermde, onda da 23 kromozom var. Bu döllenme tamamlandığında kadının yumurta hücresi 23 kromozomlar birleşerek 46 kromozomlu yavrunun ilk nüvesi meydana geliyor. Buna zigot diyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi zigotun çoğalması gerekir. Farklı organların özelleşmeleri ve gelişmeleri için. Peki zigot nasıl çoğalıyor? Bölünüyor. Zigot 2'ye bölünüyor. Sonra 4'e, 8'e, 16'ya, 20'ye, 32'ye böyle gidiyor. Zigotun bu geliştiği bölünmelerle diyelim 15-20 gün sonra blastula dediğimiz bir hücreler topluluğu meydana geliyor. Yani demek istediğim insan yavrusunun varsayılanı, cinsel olarak varsayılanı dişiliktir, yumurtadır. Yani erkeklik dediğimiz olay annenin ve babanın kromozomlarında bulunan XX ve XY kromozomlarına bağlı olarak, bunların birleşmelerine bağlı olarak biçimlenen bir durumdur. Ondan sonra diyelim XX olursa, yani anneden X, babadan X gelirse dişi olur. Anneden X, babadan Y gelirse de çocuk erkek olur. Ki bu bile kesin bir şey değildir. Yani ne demek kesin bir şey değildir? Yani cinsiyetin oluşması yalnızca XX ya da XY'ye bağlı değildir. Yani çevresel koşullar, daha sonraki bir takım gelişmeler bu çocukların erkek ya da dişi olmalarının ilerleyen süreçte farklı yönlerde evrilmesine de olanak sağlar. Yani biseksüellik, eşcinsellik ya da işte transseksüel bir sürü olaylar mutlaka biliyorsunuzdur. Bunlar birdenbire kendiliğinden oluşan şeyler değildir. Bunların altına gidildiğinde epigenetikle birlikte gen transferi
ve bir takım biyolojik konuların da işin içine girdiği karmaşık süreçlerdir. Dolayısıyla bu eşcinselliği ya da farklı cinsiyetlerin birbirlerine dönüşmelerini ameliyatla farklı dişi olarak bilinen kişinin erkeğe dönüşmesi ya da tersinin olmasını, bütün bunları otomatikman olan şeyler olarak düşünmemek gerekiyor. Yani buradan anlatmaya çalıştığım olay şu: bizim biyolojik olaylara yaklaşırken mantıksal olarak tutarlı ve doğru sonuçlara ulaşabilmemiz için sağlıklı bir bakış açımız olması gerekiyor. Yoksa A A'dır, B B'dir, A B değilse B A değildir. Yani klasik Aristo mantığının ilkeleriyle konuları anlamaya çalışırsak ya da buradan gitmeye çalışırsak varacağımız yer elbette olumlu bir yer olmayacaktır. Sonuç olarak bizim dilin kökenini ve evrimini açıklayabilmemiz için bilimsel gelişmeleri göz önünde tutmamız zorunlu. Bilimsel gelişmeler ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak bulunan bulgulardan ve ortaya çıkan sonuçlardan sağlıklı değerlendirmeler yaparak belli tutamak noktaları edinebiliriz. Bunu yapabilmemiz için de bizim sağlam bir felsefi bakış açımızın olması gerekiyor. Sağlam bir felsefi bakış açısı eldeki bulgulara dayanarak bunların izin verdiği ölçüler içerisinde sonuçlar çıkarmaya yönelik bir tutarlılık sergilemek zorunda. Yoksa Hegelci ya da işte Platoncu anlamda düşünceye ve insanın değerlendirme kapasitesine aşırı vurgu yaparak buradan hareketle her şeyi açıklamaya çalışmak kabul edilebilir bir düşünce değildir. Dolayısıyla sözü daha fazla uzatmadan şunu anlatmaya çalışıyorum. 50'yi aşkın videoda insan dilinin kökeni ve evrimine ilişkin çok sayıda konuya değindim. Dikkat ederseniz bu konuların hiçbirisi öyle çok uzmanlık gerektiren, ayrıntılı bilgiler vermemi gerektiren noktalar değildi. Bu konulara hiç girmedim. Bu konuların ayrıntıları gündeme gelmek durumunda olduğunda size referanslar verdim. Şuraya bakabilirsiniz, buradan araştırabilirsiniz. Çünkü bu videolardaki benim amacım insanlara belli şeyleri öğretmek değil. Tam tersine önümüzdeki hazır verilerden, bilgilerden, ortaya konmuş teorilerden ya da gözlemlerden sağlıklı sonuçlar nasıl çıkartabileceğimizi, bunları nasıl bir bütün haline getirerek insan dilinin evrimi ve kökenini nasıl kavrayabileceğimize ilişkin belli bir yol haritası oluşturmak. Şimdi buraya kadar yaptığımız araştırmalarda ve tartıştığım konularda şu ortaya çıkmış durumda ki insan dilinin evrim ve kökenini araştırmada bizim esas olarak evrim teorisine dayanmak durumundayız. Çünkü evrim teorisinin ortaya koyduğu ilkeler ve gelişme potansiyellerine ilişkin noktalar dışında evrim teorisinin işleyişine ve açıklamalarına zıt bir durum şimdiye kadar karşımıza çıkmadı. Tam tersine insan dilinin kökenini açıklamaya yönelik ne zaman bir çıkmaz sokağa girsek, ne zaman bir aşılmaz bir engel ortaya çıkıyor gibi olsa, evrim teorisinin işleyiş ilkelerini ve temellerini ortaya koyduğumuzda bunların hepsinin basitçe açıklanabilir olduğunu gördük. Nitekim bu konu son olarak beyinle ilgili araştırmalar bakımından da karşımıza çıktı. Yani beynin bugünkü halinden yola çıkarak beynin bugünkü işleyiş ilkeleri ve beynin bugün insanlarda yaptığı görevlere bakılarak, bunlara takılarak, bunlar vasıtasıyla insan dilini, konuşmasını
açıklamaya çalışmak elbette doğru değil. Çünkü beynin esas olarak yapısını ve nasıl işlediğini bilimsel verilerden yola çıkarak ama felsefi bir bakış açısıyla ortaya koymamız gerekiyor. Benim bu videolar dizisinde yapmaya çalıştığımda esas olarak budur. Dolayısıyla beyinle ilgili tartışma konularına devam etmek için bir sonraki videoda kaldığım yerden devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.